İstanbul Büyükada'dan herkese selamlar. Sizleri bir hafta aradan sonra Büyükada'ya getirdim. Neden bir hafta ara verdik? Mevsim geçişlerinden etkilendim. Ben de rahatsızlandım ki sesimden anlaşılıyordur. Full iyileşmiş durumda değilim ama yine dayanamadım. Feribota atladım. Sizleri Büyükada'ya getirdim. Siz de Serkan kardeşinizin bu emekleri için aşağıya ben butona basmayı lütfen unutmayın. İlk defa bu vlogda bir araya geldiğimiz sevgili dostlar, sizlere de merhaba. Büyükada'dayız. Sabah saatlerine geldim. Bir gün geçireceğim burada. Adada geldiğinizde görmeniz gereken yerler, tatmanız gereken lezzetler vesaire, buna dair ne varsa bugün beraber sizlere dilim döndüğünce anlatmaya, sizlere de bunları göstermeye çalışacağım. Çaylar, kahveler hazırsa Büyükada Vlog başlıyor. Feribottan indiniz, o sosyal medyada gördüğünüz tarihi iskele hemen arkada. Ben şöyle öne döndüreyim. İskeleden indiniz, nasıl bir ortam sizi bekliyor? Anlatmaya başlayayım. İlk indiğiniz yer burası. Şöyle sağlı sollu işletmeler, dondurma satan yerler. Şurada Roma dondurma var, meşhur. Bakalım vakit olursa ben de oraya uğrayıp bir dondurma alacağım. En yoğun yerde orası gördüğünüz üzere. Hemen adanın sembollerinden şurada saat. Onu görüyorsunuz. Şimdi burası meydan. Buradan adanın birçok yerine ulaşabilirsiniz. Ben adayı ikiye ayırdım. Şimdi adanın ilk bu denize yakın, daha doğrusu iskeleye yakın tarafını, liman tarafını anlatacağım size. Sonrasında da adanın farklı yerlerine, diğer uzak yerlerine gidiyor olacağız. Şimdi bu tarafta Kumsal Mahallesi var. Oraya doğru gidiyorum. Böyle göstermeye değer şeyler oldukça kayda gireceğim. Deniz sol aşağımızda. Denizin bir üstündeki sokaktayız şu an. Burası Kumsal Mahallesi'ne doğru gidiyor. Burada da yine sağlı sollu yemek yenilecek yerler var. Gördüğünüz üzere oldukça hareketli. Şöyle ara ara sokaklar da var. Yine yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz. Şimdi bir müddet sonra burası biraz daha sakin olmaya başlayacak. Bu arada buraya muhakkak uğramam gerekti. Büyükada pasta. Ben burada bir şeyler atıştırayım. Sonrasında devam edelim. Kahvaltı için Büyükada pasta börek fırınına getirdim sizi. Burası çok orijinal ürünler üreten bir işletme. Benim de çok ilgimi çekti. İçeride muazzam ürünler var. İsmini ilk defa duydum. Birçok ürün de gördüm. Ben de kendime bir tanesini hatta bir tırtıkladım. 2 tane şöyle küçük poğaça söyledim. Ya çok kahvaltı olayına girmedim. Yalnızım zaten. Hani kahvaltıda da yani o da biraz tuhaf bir konu. Masaya gelenlerin yani 1/3'ünü ancak tüketebiliyorsunuz. Geri kalan da maalesef çöp oluyor. Yani benim görüşüm bu kahvaltı ile ilgili. Sizin de varsa buna benzer görüşleriniz aşağı yorumlar kısmına yazın lütfen. Onları da merak ediyorum. Poğaçalarla beraber bir de çay da söyledim kendime. Çok keyifli bir sokakta, oldukça hareketli. Yan yana birçok mekan var burada. Ben bunların bir tadına bakayım, atıştırayım. Sonrasında adada gezdirmeye devam edeceğim size. Şimdi kahvaltımı da yaptım. Kumsal Mahallesi'ni yine gezdirmeye devam ediyorum sizi. Şöyle ben kadrajdan çıkayım. Arkada yine hareket devam ediyor. Ya bir noktadan sonra artık böyle sakin sokaklara ulaşıyorsunuz ki bakın şöyle nefis
konaklar artık size eşlik etmeye başlıyor. Ki Büyükada'nın en cezbedici tarafı da bence burası. Böyle nefis mimariye sahip eski konaklar. Yani iskeleden indim, sola doğru devam ettim, bir şeyler atıştırdım. Ve bu sokağı bitireceğim. Buna benzer evlerin olduğu bir sokak burası. Ve sürpriz, burada yaz bitmemiş. Yine şu an denizin, güneşin tadını çıkaranlar var. Bir aşağıya deniz tarafı da olan sokağa getirdim sizi. Yani deniz kıyısına getirdim daha doğrusu. Evet. Burada denize girenler, martılar. Evet. Hakikaten şaşırdım görünce şimdi. Burası da kordon. Yani iskeleden indiniz, sola doğru devam ettiniz. O güzel sokakları gezdiniz, bir şeyler atıştırdınız. Sonrasında da buraya deniz kıyısına gelip bu güzel keyifli alanların tadını çıkarabilirsiniz. İleride de balık restoranları var. O tarafı da göstereceğim size. Denize girenleri geride bıraktım ve sizi balık restoranlarının olduğu alana getirdim. Burada yan yana balık restoranları var. Burada hemen deniz yanı başınıza deniz ürünlerinin tadını çıkarabiliyorsunuz. Yani adaya kadar gelmişken biz böyle deniz kıyısında bir şeyler yiyelim derseniz bakın burada da şahane tezgahlar. Buradan balığınızı seçiyorsunuz. Dilerseniz bu tarafta, dilerseniz de deniz kıyısında balığınızı alabiliyorsunuz ki hemen iskelede orada. Ben iskeleden indim. Sola doğru devam ettim. Şimdi de yine iskeleyi arkama alacağım. Sağa doğru devam edeceğim. Bakalım o tarafta bizleri neler bekliyor. Şimdi iskele bakın tam orada. İskeleden bu sefer sağa doğru devam ettim. Yolu bitirdim ve sizi bu alana getirdim. Şimdi ilk saat kulesi vardı. Oradan da çıkabilirsiniz bu yukarıdaki sokaklara. Ben buradan götüreyim istedim sizi. Neden? Bakın burada muazzam güzellikte konaklar var. Bunların arasından şimdi ilerleyeceğiz. Yukarıdaki sokaklara devam edeceğiz. Yani tavsiyem böyle ara güzel yolları takip edin. Böyle nefis şahane konaklar arasından ilerleyin. Evet, bu şahane manzaralı merdivenlerden çıkardım sizi. Bakın ne tarafa dönseniz nefis konaklar. Şurası da meşhur Splendid Palace Otel. Bakalım onun içerisinde gezme şansımız olursa orayı da göstermek istiyorum size. Splendid Palace Otel'in içini de göstermek istedim size ama kapalı bir grup varmış. Yani 3 günlüğüne oteli kapatmışlar. Ben de önünde hemen bir kafe var. Oraya geldim ve kendime tahmin edin ne söyledim. Tabii ki Türk kahvesi. Yani otelin bir tarihi var. Çok nitelikli bir otel. Aşağıya da linkini bırakacağım. Merak ediyorsanız hem oteli tanımış olursunuz hem tarihiyle ilgili de bilgi almış olursunuz. Ben de şimdi tam önümde İstanbul manzarası, aynı zamanda Marmara Denizi manzarası eşliğinde kahvemi içiyorum. Biraz dinleneceğim. Bence Büyükada bundan sonra başlıyor. Yani aşağılar biraz hengame. Hani yemek yiyorsunuz, bir şeyler içiyorsunuz. Ya asıl Büyükada bundan sonra, daha doğrusu kahveden sonra başlıyor olacak. Adanın bir numaralı köşkü, ismini göremedim. Evet, dediğim gibi Büyükada artık daha da güzel bir hale gelmeye başladı. Gördüğünüz üzere. O bir numaralı köşkten sonra böyle şahane binalar civarınızda. Onlara baka baka ilerliyorsunuz ki sosyal medyanız için de buradan şahane fotoğraflar yakalarsınız diye düşünüyorum. Bakalım, böyle kayda değer görüntüler oldukça ben de bunları size göstermeye devam edeceğim. Ya sokaklar, caddeler o kadar güzel ki bol bol kayda gireceğim görünüyor. Bakın. Şurada da nefis bir konak, köşk, artık adı neyse. Yine bu tarafta da aynı şekilde. Ya şu sokağın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar huzur dolu. Ve diğer güzel taraf da şu. Bakın aralarda da sürprizler var. Yani bu adaya geldiğinizde yani epey bir vakit ayırmanız gerekli olacak diye düşünüyorum. Evet. Şurada begonviller. Onlara da bayılıyorum biliyorsunuz. Bakar mısınız yapılara? Şahane. Oo, bu da nefis. Ki yıllar önce burada bir fotoğrafım var benim. Sağ olsun
kız arkadaşım çekmişti. Buradan da ona çok selam olsun. Evet, burada da yine yapılar. Vallahi bol bol kayda gireceğim, öyle görünüyor. Çankaya Caddesi'nde sizi gezdirmeye devam ediyorum. Bakın yine adanın sembollerinden Mizzi Köşkü'ne geldik. Burası değişik mimarisiyle öne çıkıyor. Bakın şurada bir kule, hatta kulenin üstünde teleskopla bu evin sahibi uzay araştırmaları yaparmış. Bir süre otel olarak da kullanılmış burası. Diğer bir ismi de Al Palas. Al ismi de renginden geliyor. Yani adanın simgelerinden bir tanesi de bu yapı. Yani Büyükada'ya geldiğinizde Çankaya Caddesi'nde bu enteresan mimariye sahip yapı sizleri bekliyor olacak. Çankaya Caddesi'nden Hamlacı Sokağı'na aşağıya denize doğru indiğinizde Troçki evine geliyorsunuz. Rusya'dan sürülüyor Leon Troçki. Burada 3,5 sene kalıyor. Rus devrim tarihi ve kendi otobiyografisini yazıyor bu köşkte. Tabii adadan ayrıldıktan sonra tekrar geri dönmüyor. Şimdi bakımsız bir halde. Özellikle son 5 dakikadır buradayım. Beyaz tenli Rus adayı gezenlerin uğradığı bir yer. Tabii onların vatandaşı olunca onların ilgisini çekiyor. Adaya geldiğinizde burası da tarihi yapılardan bir tanesi. Görülmeyi bence hak ediyor. Çankaya Caddesi'nde meşhur bir köşk daha. Burası da Yalman Köşkü. Gazeteci Ahmet Emin Yalman'a aitmiş. Tabii popüler tarafı da şu. Hatırla Sevgili isminde bir dizi varmış. Beren Saat'in oynadı, ben bilmiyorum ama o dizide de bu ev kullanılmış. Çankaya Caddesi'ne yolunuz düşerse bu köşkü de görebilirsiniz. Tadilat devam ediyor. Umarım siz geldiğinizde tadilatı da bitmiş olur. Köşklerden devam ediyoruz. Burası da John Paşa Köşkü. 1880 yılında John Paşa tarafından yaptırılıyor. Kendisi aslen Venedikli. İdareyi mahsusa ilk Kadıköy adalar seferlerini başlattığında o da o idarede yönetici olarak çalışıyormuş. Tabii adanın güzelliğini görünce bu muhteşem köşkü yaptırmaya karar vermiş. Evet, Çankaya Köşkü'nde, Çankaya Caddesi'nde düzeltiyorum. Bu muazzam köşk sizleri bekliyor. Aya Nikola Kilisesi'nin olduğu tepeye getirdim sizi. Epey de yorucu oldu. Yücetepe diye geçiyor burasının ismi. 204 metre yükseklikte. Şöyle hemen anlatmaya başlayayım. Bakın kilise hemen önümüzde. İçeriği gösteremiyorum. İçeride yani fotoğraf veya video çekmek yasak olduğu için, ama gördüğünüz üzere çok güzel görünüyor. İçi de çok güzel, eminim. Ben biraz sonra gezeceğim. Bakın buraya kadar tırmandığınızda tabii ki bu güzel manzaraların da tadını çıkarın. Hatta şöyle biraz daha yaklaştırayım sizi. Bakalım şöyle biraz daha yaklaşırsak. Evet. Nefis bir İstanbul görüntüsü var burada. Tabii ki Büyükada'yı da görüyorsunuz kısmen. Hemen bu arkada bir tane kafe var. Yücetepe ismi. Orada da soluklanabilirsiniz. Bu tarafa döndüğümüzde de bakın şu ileride de banklar var. Yine orada da manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Evet, kiliseden şimdilik bu kadar. Sizler için ben içini de dolaşacağım. Aiorgi Kilisesi'nden sonra sizi Büyükada Müzesi'ne getirdim. Müzenin bölümlerinden bir tanesi de burası. Hatta şöyle beraber gezelim. Bu yıl bisiklet sergisi yapılmış. Bakın şu bisiklet beni mesela çocukluğuma götürdü. Hem eski bisikletler var şurada olduğu gibi, hem de yeni bisikletler var. Oldukça hoş. Burası müzenin bir kısmı. Diğer bölümlerde de adada yaşayanların kullandığı eşyalar sergileniyor. Giriş 20 lira. Yani bu tarz nostaljik ürünlere merakınız varsa gezmenizi tavsiye ederim. Ben şimdi bütün bölümleri gezeceğim. Siz de görüntüleri benimle beraber izleyin lütfen. Müzeden sonra sabah da bahsetmiştim. Roma dondurmacısına uğradım. Kendime güzel bir dondurma ısmarladım. Çok da lezzetliydi. Sizlere de tavsiye ederim. Ve şimdi iskelenin olduğu yere geri geldim ve kendime bir ada çayı ısmarladım.
Yavaş yavaş da feribotum kalkıyor olacak. Adadan ayrılacağım. Benim için oldukça keyifliydi. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Ben butona basmayı unutmayın. Ada ile ilgili sorular varsa onları lütfen yorumlar kısmından bizlere iletin. Son olarak da kanalımıza henüz abone değilseniz lütfen abone olun. Büyükada'dan sevgiler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Run to